Gece yarısına yaklaşan bir saat. Adana'da hava hızla bozuluyor. Gökyüzü kararıyor, şimşekler şehrin dört bir yanında yere düşüyor. O sırada Şakirpaşa Havalimanı'nda bir uçak uçuşa hazırlanıyor. Bu yolcu uçağı Türk havacılık tarihinin en ağır kazalarından birine dönüşecek. Şimdi izleyeceğiniz şey Türk Hava Yolları'nın 5904 sefer sayılı uçuşunun hikayesi. Tarihler 7 Nisan 1999'u göstermektedir. Türk Hava Yolları 5904 seferi Adana'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine boş olarak uçuş gerçekleştirecektir. Bu uçuşta ikisi pilot, 4'ü kabin memuru olmak üzere 6 mürettebat görev yapacaktır. Bu uçuşun amacı hac ibadetini yerine getirecek yolcuları Cidde'den almak ve Türkiye'ye getirmektir. Uçuşta kullanılacak uçak 1995 yılında üretilmiş Trakya ismiyle bilinen bir Boeing 737-400'dü. Amerikan uçak kiralama şirketine ait olan bu uçak Türk Hava Yolları filosunda hizmet vermektedir. Kaza anına kadar 6360 uçuş döngüsü ve yaklaşık 11600 uçuş saati biriktirmiştir. Ve teknik kayıtlara göre uçağın bilinen veya raporlanmış kritik bir arızası bulunmamaktadır. Bu cümle çok önemli çünkü bazı kazalarda ilk şüphe arıza olur. Ama burada tablo farklıdır. Saatler gece yarısına yaklaşmaktadır. Şakirpaşa Havalimanı'nda hava koşulları giderek ağırlaşmaktadır. Şiddetli yağmur vardır. Bulutlarsa çok alçaktır. Yıldırımlar meydan çevresine yakın noktalara düşmektedir. O gece kulede yalnızca 2 görevli bulunmaktadır. Kalkış hazırlıkları sürerken kule tarafından kötü hava koşullarına ilişkin uyarılar yapılır. Kule görevlisi uçuş ekibine açıkça bildirir. Kalkış tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilmiyor şu demektir: yasak değildir ama risk yüksektir. Son kararsa kokpittedir ve o kararın bedeli de yine kokpite yazılır. Bu uyarı uçuş hazırlıkları sırasında birden fazla kez tekrarlanır. Kokpit ekibi motorlarını çalıştırmak ister. Kuleye uçakla ilgili bilgiler verilir. Kule görevlisi o anda pilotlara tekrar seslenir. Kalkışınızı tavsiye etmiyorum. Kalkış önünde yoğun bulutlar var. Kokpitten gelen yanıt ise aynıdır. Anlaşıldı efendim. Burada gerilim sessiz bir şekilde yükselir. Çünkü kule uyarır, kokpit duyar ama karar değişmez. Bu görünmeyen bir eşiktir. Uçak piste gitmek için taksi izni talep eder ve izin verilir. Uçak pist başına ilerlerken kule görevlisi aynı uyarıyı bir kez daha yineler. Kalkışını tavsiye etmiyorum. Ancak karar değişmez. Kısa bir süre sonra Boeing 737-400 0036 yerel saatiyle Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan havalanır. Kalkışın ardından uçak incelik yaklaşma kontrolüne devredilir. İlk anda olan dışı bir durum yoktur. Ancak kısa bir süre sonra incelik kule görevlileri uçağa çağrı yapmaya başlar. Cevap gelmez. Hemen ardından bir çağrı daha yapılır ve yine cevap yok. İncelik farklı frekanslar üzerinden defalarca kez seslenir. Uçak karşılık vermez. Kayıtlara göre toplam 78 kez çağrı yapılmıştır. Ancak bu çağrıların hiçbirine yanıt alınmamıştır. Telsiz susunca zaman uzar. Her saniye ağırlaşır. Kule aynı soruyu tekrar eder. Ama ses yoktur ve cevap gelmez. Bu telsiz sessizliği ise çoğu zaman kötü bir şeyin habercisidir. Kule görevlileri bu sırada radar ekranlarını kontrol eder. Ancak uçak radar üzerinde de görünmemektedir. Burada ikinci eşik gelir. Telsiz yoksa umut vardır ama radar yoksa ihtimal azalır. İkisi birden yoksa kule prosedüre geçer. Bu gelişmenin ardından Adana Kulesi olası bir kazaya karşı jandarma ile iletişime geçer. Sorulan ilk soru nettir. Köylerden herhangi bir patlama sesi duyuldu mu? Başlangıçta jandarma tarafında olumsuz yanıt alınır. Ancak kısa bir süre sonra telefon yeniden çalar. Bu kez jandarmadan gelen bilgi farklıdır. Yakın köylerden bir ihbar alındı. Şiddetli bir patlama sesi duyulmuş. Bu bilginin ardından artık şüphe kalmaz ve uçağın düştüğü kesinleşir. Boeing 737-400 kalkıştan yalnızca 11 dakika sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında boş bir araziye düşer. Kaza alanı yerleşim yerlerinden uzakta tarım arazisi niteliğindedir. Uçak ses hızına yaklaşık bir hızla çarpar ve kontrollü bir alçalma yaşamaz. Neredeyse dik bir açıyla toprağa girer. Çarpmanın etkisiyle gövde bütünlüğü tamamen kaybolur. Uçaktan geriye tanınabilir büyük bir parça kalmaz. Kaza yerinde 8 ile 10 metre derinliğinde 20 ile 30 metre genişliğinde bir krater oluşur. Enkaz alanında tek parça halinde gövdeye ait bir bölüm bulunamaz. Uçak adeta toprağın içine karışmıştır. Kazanın hemen ardından incelemeler başlar. Uçağın CVR yani Cockpit Voice Recorder ve FDR Flight Data Recorder kayıt cihazlarının bulunması günler sürer. İlk ihtimal olarak terör saldırısı değerlendirilir. Ancak enkaz alanında yapılan incelemelerde patlayıcıya dair herhangi bir iz bulunmaz. Sabotaj şüphesini destekleyen hiçbir bulguya da rastlanmaz. Bu ihtimal kısa sürede elenir. Kara kutuların incelenmesiyle birlikte kazanın teknik arka planı netleşmeye başlar. Verilere göre uçağın pitot tüplerini ısıtan sistem uçuş öncesinde devreye alınmamıştır. Bu sistemin devre dışı olması hız göstergelerinin yanlış veri üretmesine neden olur. Kokpitte görünen değerler uçağın hız kaybettiği izlenimini yaratır. Pilotlar uçağın hız kaybettiğini düşünerek uçağı hızlandırmaya çalışır.
çalışır. Ancak gerçek durum farklıdır. Uçak aslında hızlanmaktadır. Gece uçuşu şiddetli hava koşulları ve görsel referans eksikliği pilotların mekansal algısını bozar. Yanlış bilgiye yanlış bir tepki verilir. Motorlar tam gücü alınır, uçağın burnu aşağı verilir. Uçak kısa süre sonra kontrol sınırlarının ötesine geçer. Aşırı hız ve kontrol kaybı geri dönüşü olmayan bir süreci başlatır. Bu sırada uçaktan kuleye ya da başka bir frekansa herhangi bir acil durum çağrısı yapılmaz. Kayıtlara Mayday ya da benzeri bir yardım çağrısı da geçmez. Havacılıkta bazen en doğru karar durmaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.